Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 44. davetliyi çağıracağız. Arkadaşlar bugünkü videomuza İsviçre'den bir abim ve ablam sponsor oldu. Yani bugünkü videomuzun sponsoru İsviçre'den sevdiğim bir abim ve ablam. Şöyle uzun zamandır bizi takip ediyorlar ve uzun zamandır yorumlarını görüyorum. Ben onlarla cevap veriyorum. Onlar benimle konuşuyor. Sadece isimlerini vermek istemediler. Ben onları çok iyi tanıyorum ve onları da çok iyi tanıdığım gibi seviyorum da. Çünkü şöyle bir muhabbet aramızda var. Çünkü o kadar tatlı konuşuyorlar ki, o kadar güzel yorumlar yapıyorlar ki yani hep beni sevdiklerini hissediyorum. Ben de onları çok seviyorum. Buradan onlara teşekkür ederim. İsviçre'ye buradan selamlar olsun. Allah razı olsun. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. O değerli, kıymetli abim ve ablam. Eğer ki videolarımızda böyle sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan sponsor olmak için bir mail gönderip Hakan'la görüşebilirsiniz. Düğümlü kitabın 44. davetlisini. Şimdi daha önce önünde engeller vardı. Bu engelleri aşıp bir şekilde Düğümlü kitabın 44. davetlisini veya 45. davetlisine geçmemiz gerekiyordu. Biliyorsunuz Arohan'ın davetini yaptığımızda Arohan 44'e 45'e dikkat et demişti. Tabii ondan önce de bir sıkıntılar yaşamıştık biliyorsunuz. Bu engelleri kaldırdık ve şimdi 44. davetliyi çağıracağız. Bundan önceki davette 44'ü yapacağım sırada biri geldi. Boyut anahtarlarının istiyor. Yani boyut geçiş kapısının anahtarını istiyor. Bu anahtarın ne olduğunu da bilmeden İsviçre'den papazın kendi böyle işte gönderdiği, büyücülerle beraber gönderdiği bir tanesiyle Yoris'le anahtarı istemişlerdi. Anahtar ne oldu? Yoris anahtarı alamadı. Yoris tekrardan gitti. Buraya bir daha gelecek. Yoris'in daveti bir daha yapılacak. Çünkü Yoris'le bir anlaşma yaptık. Anlaşmayla mutabık kıldık. Gidecek o tarafa şu an söyledi. Ben gidip görüşemediğimi söyledi. Yani Yoris buraya gelecek. Benimle görüşmediğini söyleyecek ve buraya gelecek. Burada beraber onlarla beraber yani Yoris'le beraber bir davet daha yapacağız. Şimdi 44. davetliyi çağıracağım. 44. davetli gelip ne söyleyecek, ne yapacak hiç bilmiyorum. Heyecan içindeyim. Çünkü sıkıntılı olacak dediler. Kim gelecek bilmiyorum. Belki de davetlilerden bir tanesidir, belki başka biridir. Yani nasıl biri gelecek onu hep beraber göreceğiz. Hemen davete başlıyorum ve Düğümlü kitabın 44. davetine geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, her türlü büyüden, şerden Rabbim Zülcelal korur. Hemen davete geçiyorum ve Düğümlü kitabın 44. davetine başlıyor. Buyurun, davet açık. Davet açık ve 44. davetli. Bakalım buraya kim gelecek? 44. davetli bize ne söyleyecek? Hiçbir fikrim yok. Neden tehlikeli olacak 44. davet? Neden tehlikeli olacak onu da bilmiyorum. Göreceğiz. Poyraz şöyle bir gelip bir baksan karşıya. 44. davetli. Bakalım 44. davetli gelince ne yapacak?
Nasıl biri gelecek merak ediyorum. Biraz istersen gel. Görebiliyor musun? ...44. davetli. Şu an bir şey yok. Ama çok fena bir ağırlık var. Fena bir ağırlık var. Davetli acaba? Bir an önce de görmek istiyorum. Ama şöyle bir geriye gidelim biraz. Düğümlü kitabın davetleri gelmeyeli bayağı olmuştu. Biraz karşıya geçelim gel. Oradan bakalım. Acaba nasıl çıkacak bilmiyorum. Evet. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Düğümlü Kitabın 44. davetlisiyim. Davetimiz uzun süreliğine kapalı kaldı. Buraya gelirken gelemeyeceğimi düşünüp de geldim. Şu an beraber buradaysak sıkıntı bitmiştir. Evet. 44. davetli. Gelmediğini kendi de biliyor. Sıkıntı vardı. Evet, büyük bir sıkıntı vardı. Sıkıntı geçti. Sıkıntının geçmesi bizim için de iyi oldu. Biliyorsunuz Yoris buraya gelip engelliyordu. Yoris de var ya, kafadan çatlaktı ya o da. Düğümlü kitabı engelliyordu. Şöyle, biz daha önce düğümlü kitabı korumaya almıştık. Ama koruma ayrı bir şey, davetlerin engellenmesi ayrı bir şey. Davetler engelleniyor. Davetler bir şekilde Yoris tarafından, büyücüler tarafından engelleniyordu. Çünkü bizim bir şekilde davet yapmamızı engellemelerinin sebebi boyut anahtarlarını almaları. Yani onları çağırmamızı istediler devamlı. Poyraz. Düğümlü Kitabın 44. davetlisiyim. Ama bakalım Düğümlü Kitabın 44. davetlisi ne diyecek? Merak ile bekliyorum, merak. Düğümlü Kitabın 44. davetlisi. Görebiliyor musun? Hayır abi görüyorum. Oradan buraya gelen karşıdan bakalım. Düğümlü Kitap. Bu aralar o kadar sıkıntılı oldu ki davetler. Davetlerin sıkıntılı olması, zor da geçmesi, gelenlerin zorlu bir şekilde gelmesine sebep oluyor. Çünkü bizi izleyen çok, bizim bu işlerimizi takip eden büyücüler çok.
büyücüler çok olduğu için engelliyorlar. Yani bir şekilde engelleniyor. Görebiliyor musun? Bakalım. Allahu Ekber. Şöyle geri gidelim bakalım. Davetin davetlisi. 44. davetli. Bakalım bize ne diyecek? 44. davetli. Biliyorsunuz düğümlü kitabın davetlileri Müslüman. Müslüman oldukları için pek bir çekinmemize gerek yok. Poyraz. Az daha geri gidelim. Gel istersen şöyle gel. Oradan bir daha buraya bakalım. Ağırlık bu tarafta. Ağırlık bu tarafta olduğu için sen geride dur da. Evet davetli. Düğümlü kitabın davetini geç de olsa yapabildik. Bize ne ile geldin? Düğümlü kitabın 44. davetlisi büyük bir haber ile geldi. Mezna'da büyük bir savaş çıktı. Bu savaş iyi ile kötünün savaşı. Yalnız bu savaşta kazanacak olan belli değil. Mezna'nın savaşı ne zaman biter onu da bilmiyoruz. Bu nasıl bir savaş? Sizin yaptığınız savaş neyle ilgili? Neden savaşıyorsunuz? Oraya seni davet etmek istiyoruz. Mezna'ya mı? Evet. Bilge, Karuf, eğer izin verirse oraya gelirsen belki her şeyi çözersin. Bilge Karuf mu? Poyraz İbni Karuf'u mu dedi? Evet. Ondan başkası olamaz. İbni Karuf'u dedi. Mezna'da büyük bir savaş var. Eğer Mezna'da büyük bir savaş varsa evet. Ben oraya gidip ben ne yardım edeceğim, ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Mezna'da. Mezna. Bilge Karuf izin verirse. Bunu şöyle anlaymış, böyle anlıyorum. Şöyle anlamış oluyorum. Mezna İbni Karuf'un emri altında. Mezna İbni Karuf'un himayesi altında bir yer. İbni Karuf izin verirse diyor. Bilge Karuf. İbni demedi değil mi? Bilge Karuf izin verirse evet. Bilge Karuf izin verirse o zaman Mezna o zaman Bilge Karuf Mezna'ya hakimse neden savaş oluyor? Büyük bir savaş oluyor. Böyle hemen atlayıp gitmek olmaz. Mezna biliyorsunuz Mezna tehlikeli bir yer. Mezna sıkıntılı bir yer. Orada akılda oynatmak olabilir. Aklın gitmesi de olabilir. Her şey olabilir. Poyraz görebiliyor musun? Az bir şey yaklaş. Allah Allah. Mezra. Buradan gel. Şöyle bir bak. Bu tarafa gel. Gel geri gel. Ha. 44. davetli.
Mezada yapılan savaş. Nasıl bir savaş? İyi ile kötünün savaşı. İyi ile kötünün savaşı. Mezanın. Allah Allah. Poyraz ver bakayım. İyi ile kötünün savaşı. Mezanın savaşı. Şöyle geri gidelim. 44. davetli Mezna'ya gelmemiz için La ilahe illallah. Poyraz gel. Allah Allah. Ha işte. 44. davetli. Biz Mezna'ya gelirsek orada biliyorsun biz bir tehlike atlattık. Biliyor musun bilmiyorum. Aynı şeyleri yaşamayalım. Mezna'ya gelirsen seni orada ben karşılayacağım. Mezna'nın en ucra bilinmedik bir köşesinde bir geçit var. Bu geçit çok önemli bir yere çıkıyor. Oraya beraber gideceğiz. Emrine verilecek orduyla bu geçitin kapısını açıp başka bir yere geçeceğiz. Bizim orada gücümüz çoktur. Mezna'nın derinliklerinde nice sırları ortaya çıkarabileceğiz. Nasıl sırları? Mezna'nın güçlü sırlarını ortaya çıkaracağız. Benim rehberliğimde bu olacak. Rehberliğinde olacak. Mezna'nın sırları. Allah Allah. İbn Karuf hiç böyle bir şeyden bahsetmemişti. Poyraz. İbn Karuf hiç böyle bir şeyden bahsetmemişti. Mezna'nın derinliklerinde önemli şeyler var. Mezna'nın derinliklerinde bir kapı var. Orada Mezna var ya, Mezna çok acayip bir yer. Böyle sırlarla dolu bir yer. Orası, biz kaç sefer gittim Mezna'ya? 3. sefer mi? 4. sefer gittim. Sırlarla dolu. Çok değişik bir yer orası. Böyle ne bileyim hani değişik bir rüyanın içinde gibisin. Bu rüyanın içinde bir şekilde orada kayboluyorsun. Sırlar. Alem içinde alemler var. Bu alem içinde alemler, Mezna da bir alemdir. Kim bilir orada neler var. Neler gösterilecek acaba? Rehberliğimde diyor. Mezna'ya gittiğimiz zaman bu bana rehber olacak. 44. davetli. Şu an ismini biliyorum ama ismini söylemiyorum. Düğümlü kitabın davetlilerinin hiçbirinin ismini söylemiyorum artık. Daha önce de söylemiyordum güvenlik amaçlı. Mezna'nın bana böyle bir rehberle ben aslında Mezna'da her şeyi yapabilirim. Nasıl sırlar ya, merak ettim şimdi. Bakalım bizi ne zaman çağıracak? Eğer çağırırsa gidebilecek miyiz? Davet yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız? Davetle mi gideceğiz? Davetsiz mi gideceğiz? Onu da bilmiyorum. Aslında Allah Allah. Görebiliyor musun? Bakalım bir. Hayır Ömer abi görünmüyor. Görünmüyor değil mi? Dördüncü davetli. Bize rehberlik yaparsan oraya geçelim Poyraz. Oradan buraya bakalım. Bize rehberlik yaparsan Mezna'ya ne zaman geleceğimizi bize söylersen
Görebiliyor musun? Hayır Ömer abi görünmüyor. Kısaymış. Işığı ben kısayım. Gözleri falan parlar. Bu da yok. Vallahi. Ama bu gelen bayağı tedbirli. Gel karşıya geçelim. Allah Allah. Mezanın sırlarını bize verecek ama nasıl sırlar? Böyle sırlar ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Mezanın sırları. Biraz ağırlık burada, ben anlamadım ki. Oradan buraya geldik, bir şey görmüyoruz. Geçelim, gel. Gel. Sen kapının şuraya, şu tarafa git. Orada dur. Evet. Evet. Davetlimiz. Mezanın sırları. Nasıl sırlardır? Bize bahseder misin? Mezanın sırları çoktur. İçinde her şey vardır. Bu sırların içinde görünmezlik, boyut geçişleri. Boyut geçişleri mi? Evet. Bir boyuttan başka bir boyuta geçmek ve uzaylıların olduğu yere geçmek. Bir de daha farklı her şeyi görmek istiyorsan Mezna'ya gelirsin. Orada gücü elde edip hem savaşı durdurup hem de bütün sırlara vakıf olursun. Ben rehberliğimle sana her şeyi tek tek gösteririm. Allah Allah. Çok tuhafıma gitti. Ne zaman söyleyemedik bak. Hemen kayboldu. Soracaktım, ne zaman gideceğiz? Mezna'ya ne zaman gideceğiz? O zaman şöyle yapalım. Bir program yapıp Mezna'ya gidip bunu da çekimle çok iyi bir çekim yapacağız. Acaba şöyle gizli bir çekim olabilir. Bunu aslında bu Mezna davetini yayınlamamamız lazım. Büyük sırlar eğer elde edeceksek işler tehlikeli durumlara çıkabilir. Mezna'da böyle bir şey çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir düğümlü kitabın davetlisi rehberlik yapacak bize. Mezna'ya gideceğiz. Mezna'da bir şeyler gösterecek, görünmezlik diyor. Görünmezlik başka ne dedi? Görünmezlik ve başka nice sırlar. Görünmezlik çok büyük bir şey. Biz daha önce perdelemeyi falan görünmezliğin sırrı Mezna'da mı? Belki de Mezna'da çoğu şeyin sırrı var. Belki de Mezna'da geçmişe dönmenin sırrı da vardır. Ya da geleceğe gitme olamaz da geçmişten bir şeyler görme olabilir. Hani gitme değil de görme. Geçmişteki yaşanmış bir şeyi görme. Bilmiyorum. Sırlar içinde sırlar var. Neler olur bilmiyoruz. İçeride neler var, neler yok bilmiyoruz. Çok heyecanlandım gerçekten. Mezna çözülmesi gereken bir yer. Önemli bir yer. Çünkü şöyle, daha önce Mezna'da unutuyorduk. Şimdi yeni şifreleri, yeni davetle Mezna'da bir şeyi unutmuyoruz. Ben çünkü Mezna'ya gittim ve tekrar geri gelebildim. Daha önce gittiğimizde gelemedik. Unutkanlık oluyordu. Hatta bir davetli gelmişti Yasin-i Şerif suresini okuduktan sonra unutkanlık olmaz demişti. Çok acayip şeyler var. O kadar değişik şeyler var ki. Allah'ın 1001 sırları var. Çok büyük sırlar var. 18.000 alem yaratmış. Neler var neler. Şöyle, okyanusların dibinde öyle bir yaşam var ki, o kadar büyük bir şey ki, okyanuslar uzaydan daha ürkütücü, daha geniş ve daha da araştırılması gereken bir yer.
Çok büyük bir yaşam var orada. Ve okyanusun içinde, okyanusların içinde bile binlerce alemler var. Düşünsene, Poyraz, o şeye gittiğimiz zaman, o kristal piramidin içine girdiğimiz zaman, tabii okyanusun dibinde şey oradaydı, Mesein oradaydı. Okyanusun dibinde, görebiliyor musun? Ya Mesein oradaydı. Mezna. Şu davetli gelen 44. davetli ağırlığı biraz fazla. Yani gücü fazla. Güçlü bir şekilde gelmiş. Var mı? Hayır. Evet. Oradan bakalım. Oradan bakalım. Şöyle bir türlü çözemedik şunu. Çünkü burada ya enerji topluyor. Orada çıkıyor. Orada enerji topluyor. Görebiliyor musun? Bu şuraya bir baksana. Sanki şurada bak. Yok değil mi? Mezna'nın, ver bakalım. Mezna'nın davetlisi. Mezna'nın davetlisi. Rehber. Mezna'nın rehberi. Bir de diyor ki Bilge Karuf'tan eğer izin alırsan. Bilge Karuf. Demek ki Mezna Bilge Karuf'un. İbni Karuf. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bu daveti yapmadan önce Poyraz gel. İbni Karuf'un davetini yaptım. İbni Karuf'la bir bireysel görüşme yaptım. Ondan sonra işte bu daveti yaptım. İbni Karuf'un davetini yapmasaydım 44. daveti yapmayacaktım. Arohan'ın dediği gibi. Kral Arohan büyük bir kraldır. İbni Karuf'u çok iyi bilir. Biz İbni Karuf'u çok güçlü olarak biliriz. O bir bilgedir. Mesna'da onun sözü geçer. Güçlüdür. İbni Karuf sırlarla doludur. Eğer onunla iletişime geçersen İbni Karuf büyük sırları açıklayabilir. İbni Karuf'la iletişime geçmişim ben. İbni Karuf'la görüşüyorum. Bunu kimse yapamaz. Çok zor bir şeydir. Acaba İbni Karuf nasıl görüştü? İbni Karuf davetini yaptım. Onunla o şekilde görüştüm. Sana şunu soracağım. İbni Karuf acaba Mezna'da mı? Mezna İbni Karuf'un mu? Yani onun bölgesi mi? İbni Karuf birçok şeye hakimdir. Mezna'da sana rehberlik ederken onunla da görüşebiliriz. Onunla da görüşebiliriz. Şöyle biz İbni Karuf'u çağırdığımız zaman, İbni Karuf'un davetini yaptığım zaman öyle şeyler konuşuyor ki sırlı şeyler konuşuyor. Ve o an, davet anında hiçbir şey anlamıyorum İbni Karuf'tan. Çünkü çok değişik konuşuyor. Değişik konuşmalar insanı kilitliyor. Tamam sonradan anlıyorum ama her şeyini anlıyorum. Bir şekilde kitlemeyi başarıyor. Aslında kitlemese İbn Necemi ile görüşsem o zaman İbn Karuf'un her söylediğini anlıyorum. Bak İbn Karuf'tan nice sırlar var diyor. Sırları tek tek ortaya çıkarmak lazım. Bir şekilde çıkarmak lazım. Şöyle biz insanoğlu olarak çok araştırıp çok bulmamız lazım. Çok bilmemiz lazım. Maalesef ki çok bilmiyoruz, çok araştırmıyoruz. Neden çok araştırmıyoruz? Çünkü tembeliz. Tembellik var bizde yani. Biz çalışacağız. Allah Zülcelal çalışır. Çalışanı çok sever. Ne yapacağız? Çalışacağız. Doğruyla
Yani çalışıp doğruyla bir şeyde adaletli olursan, işte adaletli olursan, işinde adaletli olursan, yaptığın her şeyde, hak hukuk konusunda da adaletli olursan yapamayacağın şey yoktur. İbn-i Karuf. İbn-i Karuf her geldiğinde bizi kilitliyor ki. Gelsene Poyraz. İbn-i Karuf her geldiğinde bizi kilitliyor. Hani bir şekilde bir şeyler söylüyor. Net konuşmuyor. Net konuşmuyor tabii. Net konuşmadığı için de pek bir şey anlamıyoruz. Yani öyle şeyler oluyor ki, öyle şeyler söylüyor ki bazen yani insanın beynini durduruyor. Sen de İbn-i Karuf'un şeyinde ilk yaptığımız taslı davette nerelere çıkardı seni, değil mi? Evet Ömer abi. Çok fena yerlere gittin. Aklımdaydı Ömer O abi. halen şu an şey gibi değil mi? Şimdi oralar aklına geldiğin zaman Rüya gibi. bir tuhaf oluyorsun değil mi? Evet. Gözüküyor mu? Hayır. Şöyle aslında gözüküyor mu diye sormak. Kendi geldiği zaman çıkar zaten. Bekleyelim bakalım değil mi? Poyraz aslında daveti sen yapsan var ya tak diye görürsün. Daveti sen yapmadığın için görmüyorsun. Daveti de şu an ne zaman yapacaksın? Herhalde seneye başlarsın. Belki de Ömer abi. Seneye başlarsın. Belki de bu sene başlar bilmiyorum. Şöyle Poyraz şu an davet yapamıyor değil. Şu an davet yapabiliyor aslında. Davet yapar da ben şu an izin vermiyorum. Şu an zamanı değil. Zamanı geldiği zaman kendi yapar. Ama birçok şeyi şu an öğrendi. Birçok şeye vakıf şu an. 44. Düğümlü kitabın davetlilerini gerçekten özlemiştim. Bu 44. davetliden sonra 45 gelecek. O da sıkıntılı. Onu da bir şekilde çözeceğiz. 45 gelecek. Düğümlü kitabın davetlileri hep farklı şeyler söylüyor. Bak şimdi bununla Mezna'ya gideceğiz. Mezna'da rehberlik yapacak. Bunun rehberliğiyle. Çünkü Mezna çözülmesi gereken bir yer. Öyle bir yer ki orada her şey olabilir. Mezna nerede? Gezegen olarak hangi tarafta? Nasıl bir şey var Mezna'da? Göreceğiz. Bakacağız ne var. Bir de size şunu söyleyeyim. Mars var ya Mars. Mars'tan görüntüler geliyor. Nasıl görüntüler geliyor biliyorsunuz. Malum görüntüler geliyor ya malum. Bu görüntüler ne hikmetse şöyle yukarısı göstermiyor. Hiç gökyüzünü göstermiyorlar. Yani devamlı böyle işte böyle taş, böyle çöl gibi bir yerler. 12 milyon yıl, 12 milyon kilometre uzaklıkta bir yer. Oradan frekans nasıl geliyorsa bilmiyorum. Artık bilmiyorum. İnşallah uyutulmuyoruzdur. Yani bunun bir şeyi vardır. Poyraz. Orada mı? Ver bakayım hele. Sanki orada. 44. davetli. Eğer oradaysan mezaya ne zaman gideceğiz? Poyraz unutmayalım da eğer unutursam hatırlat. Mezaya ne zaman gideceğimizi söyleyeyim. Ne zaman yapacağız? Mezaya ne zaman gideceğiz bilmiyorum. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Mezaya acaba nasıl gideceğiz? Ne zaman gideceğiz? Nerede gideceğiz? Boyutta mı gideceğiz? Poyraz gel. Gel Poyraz gel. Evet. Davetlimiz. Sana soracağım bir şey var. Mezza'ya ne zaman gideceğiz ve nerede gideceğiz? Mezza'ya ayın parlak olduğu gün gelmen gerekiyor. Parlak olduğu gün gelirsen o zaman her istediğimizi yaparız. Orada İbn-i Karuf ile bir misafirlik durumu da olabilir. İbn-i Karuf'un orada büyük bir sarayı var. Ona misafir olursak bizimle beraber
Her yeri gezer. Gezdiği gibi bize her şeyi de gösterir. İbn Karuf mezanın tüm sırlarını verebilir. Bu sırlar içinde her şey var. Sakın bunu aklından çıkarma. Bana ne zaman geleceğini sorduğun an zaten ayın parlak olduğu zamanı söyleyecektim. İnan var ya, Poyraz bir an ne dedim biliyor musun? Bir an dedim saldıracak. Oh, şöyle tamam, ne kadar düğümlü kitabın davetlisi de olsa, ne kadar da şey olsa, böyle ne bileyim, konuşurken böyle bir bazen bir şey oluyorsun. Baktığı zaman gelen de biraz değişik ya. Baktığı zaman böyle her an saldıracak. Her an bir şey zannediyorsun. Çünkü sağlam gelip de saldıran çok oldu. Dost gelip de saldıran da çok oldu. Biz dost bildik, konuştuk, sonra bir atış şat diye saldırdı. Tamam, saldırınca bir şey olmuyor, korunuyoruz ama hani o şey bir kötü bir şey ya. Şöyle yere düştüğüm zaman, şöyle anlatayım, bir örnek vereyim. Mesela bir yere düştün değil mi? Koşarken yere düştün. Bir şey olmadı. Yani ufak tefek sıyrıklar var, başka bir şey yok. Ama şöyle olur. Koşunca bir daha düşmeyi istemezsin. Yani tamam, kim ister koşunca düşmeyi? Bir şey olmayacağını bildiğin halde gene düşmeyi istemezsin. Bu saldırı da öyle. Saldırıyor, bir şey olmayacak ama istemiyorsun saldırmasını. Çünkü pis bir şey oluyor ya. Onu nasıl söyleyeyim, anlatamıyorum. Poyraz biliyordur o durumu. Biliyorsun değil mi Poyraz? Evet Ömer abi. Poyraz o durumu biliyor mu dediğim zaman Poyraz bir acayip bakıyor. Ya Poyraz harbiden şöyle, Poyraz'ın yaşadığı şey gerçekten kolay bir şey değil. Zor bir durum. Yani bilmiyorum, kim olsa bu şekilde dayanamaz. Ha, herkes dayanır. İlla ki dayanır da yani biraz emek lazım ya, emek. İbn Karuf. İbn Karuf'a misafir olursak var ya orada. O çok iyi olur ha. Rahat rahat konuşuruz. İbn Karuf'a orada diyebilirim en azından. Şifreli konuşma. Bizimle düzgün bir şekilde konuş. Yani anlayacağımız şekilde konuş. Gerçi orada anlamıyoruz. Ben aslında videoyu izledikten sonra anlıyorum ne söylediğini. Bir sürü şey söylüyor. Bir sürü şey söylüyor. Eşref abi işleri biterse aslında mezaya beraber gidersek çok iyi olur da. Ya da şöyle üçümüz birden gidebilsek, Poyraz da gelse. Bir gün şöyle yapalım, aslında sabit kamera kurup, yani ne bileyim, duvara sabit kamerayı kuracağız ya da tripoda köşeye koyacağız. Poyraz'la beraber buradan mezraya gireceğiz. Düşün, bir de çıkamıyoruz ikimiz. Ne olur Poyraz? Olmaz. Birimizden birinin dışarıda durması. Hiç olmaz. Birimizden birinin dışarıda durması lazım. Yani boyuta girmeden dışarıda beklemesi lazım. Görebiliyor musun? Ya bazen var ya, davetler bazen hiç gelmiyor ya. Biz daha önce eski davetlerde 2 saat, 3 saat beklediğimiz olmuştu. Yani çok sıkıntılı davetler olmuştu. Bakma bu aralar şimdi tecrübeyi getirdiği için daveti yaptıktan sonra bazen erken oluyor, bazen geç oluyor ama çok eskisi gibi değil. Bazen çok eskiden 4 saat sürüyordu. Bazen bir kayboluyordu, 1 saat gelmiyordu. O sıra kapatıyordum kamerayı, bekliyordum. Arada kesiklikler oluyordu. Oluyordu yani. Bakalım başka ne diyecek? Çok merak ediyorum. Başka söyleyeceği bir şey var mı? Yok mu? Neden bahsedecek? Ne diyecek? Hiçbir fikrim yok. Görebiliyor musun? Görünmüyor ama. Gel bir gidelim o tarafa git. Şu an yok. Ver kamerayı bana.
Davetin davetlisi. Lafa bak, davetin davetlisi. Mezna. Çözülmesi gereken bir yerin mezna. Biraz gel bir. Allah Allah, niye yok? Nereye gitti? Davetli, eğer buradaysan görül. Ya görül diyorum da kim bilir ne derttedir belki. Belki de bilmiyorum. Belki de zor bir durumdadır. Yani enerji harcamak zorundadır. Ne bileyim. Bu biraz işte. Benim bahsedeceğim bir yer var. Mezna'da Mezna kuyusu diye bir kuyu var. Bu kuyunun içine girdiğin zaman uzunca bir yol var. Yolun etrafında hazineler, dereler, dağlar ve yollar var. Buradan geçerken her şeyi göreceğiz. Ben Mezna'ya seninle beraber gireceğim. Bu yolda birçok şeyi toplayacağız. Sırlara beraber vakıf olacağız. Senin dediğin bu görünmezlik sırrı. Nasıl bir şey? Bunu nasıl öğreneceğiz? Bir de uzaylılardan bahsettin. Evet, uzaylılar. Uzayda yaşayan yaratıklar. Uzayda yaşayan uzaylı dedikleriniz bizden ve farklı türden olanlar. Maddesel, fiziki olan ve bizim gibi metafizik olan canlılar. Bunlarla da bir görüşme yapabiliriz. Nerede? Mezna'da mı? Tabii ki. Mezna'da görüşebiliriz. Allah Allah. Metafizik varlıklar. Buyuruz. Metafizik, maddesel ve fiziki. Maddesel ve fiziki varlıklar. Metafizik, maddesel ve fiziki nasıl oluyor ya metafizikle? Evet, daha önce de söylemişlerdi. Metafizikle maddeyi, yani enerjiyle maddesel. Değişik bir şey. Göreceğiz. Eğer gidersek o tarafa, ama nasıl çekeceğiz? Bunları tanıyıp dünyada görebilirsek, mesela bunlarla orada konuşup buraya çağırıp ya da onları şöyle Mezna'da görüp, uzaylıları Mezna'da görüp onları, işte onların davetini öğrenmek ya da onlara onlarla ne şekilde irtibata geçebileceğimizi sorarsak onlara, mesela buraya geldiğimiz zaman ya da bir tarlaya, bir yere gittiğimiz zaman onları çağırırız, kameraya alırız ve konuşuruz. Bir şekilde onları çözmemiz lazım. Böyle bir şey çok güzel bir şey olur. Dünyanın araştırdığı bir şey. Ve nerede olur? Türkiye'de olur. Biz Türkler olarak, Türkiye olarak, millet olarak uzaylıları çözmüş olan bir nesil olabiliriz. Niye olmasın ki? Olabilir. Onları bir çözebilsek. Şöyle benim onların üzerinde büyük bir çalışmam var zaten. Az önceki davetlinin söylediği gibi hem maddesel hem fiziki hem de metafizik varlık. Düşünün. Hem var ama hem enerjisel. O yüzden çok güçlü bir şekilde hareket ediyorlar. Yaptıkları şeyler mesela uzay gemileri fiziki ama metafizik. Enerjiyi nasıl kullanıyorlar? Neyse, öğreneceğiz. Biz de öğreneceğiz, biz de göreceğiz, siz de göreceksiniz.
İyi ki bu davetli olmuş. 44. davetli gerçekten önemli şeyler söylüyor. Poyraz, bunlar var ya altın değerinde ya. Bu bilgiler altın değerinde. Şimdi mezara gidip mezada görmek lazım. Ve de şöyle bir şey var. Mezara gittikten sonra oradaki sırlar varsa, çok büyük sırlar varsa bunu nasıl yayınlayacağız? Bunun yayını nasıl olacak? Bu sırada tabii bu arada eğer bir fikriniz varsa bizimle paylaşın. Kendi fikrinizi, düşüncenizi, mezayla ilgili ne düşünüyorsanız her şeyi bize yorumlarla paylaşın. Yorumlarda paylaşın. Çünkü hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Poyraz nereye gitti? Oradan mı bakalım buraya? Gözükmüyor. Oradan bir bakalım. La ilahe illallah. Düğümlü kitabın 44. davetlisi öyle bir sır üzerine geldi ki ne oldu? Görebiliyor musun? Yok, kamera görünmüyor. Görebiliyor musun? Hayır, kamera görünmüyor. Bir daha geçelim buraya. Düğümlü kitabın 44. davetlisi. Fena bilgiler veriyor, fena. Arkadaşlar Yoris'i merak edenler var. Yoris'le bir önemli bir iş yaptık. Yoris'le güzel bir çalışma yaptık daha doğrusu. Yani ben Yoris'i bir şekilde yönettim daha doğrusu. Gönderdim bir yere. Çok yakında onun daveti tekrar yapılacak ve çok önemli bir plan var. Bu planı göreceksiniz. Poyraz. Nerede kaldı davetli? Ver bakayım bir. Allah Allah. Düğümlü kitabın davetlisi. Davetli, burada mısın? Şöyle geriye gidelim. Davetli. Bazen böyle oluyor, bazen. Acaba bir şey mi oldu ya? Sence bir şey ne olacak? Bir şey olmamıştır da. Şöyle biraz geriye gidelim. Düğümlü kitabın davetlisi. 44. davetli. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eğer videoda farklı bir şey görürseniz bizimle paylaşın. Lambayı burada unutmuşuz. Şarjı bitmiş mi bunun? Evet. Düğümlü kitabın 44. davetlisi. Eğer buradaysan bize görül. ...44. davetli. Buradaysan konuşabilirsin de. Eğer konuşursan sesini duyarız. Şu an ses cihazı biraz ısınmış. Ses cihazımız hafiften bir sıcaklığı var. Ama yapacak bir şey yok. La ilahe illallah. La ilahe illallah.
Allah Allah. Ayın parlak olduğu zaman. Ayın parlak olduğu zaman da ne zaman? Tamam, ayın parlak olduğu zaman. Doğru söylüyor. Ayın parlak olduğu zaman yapacağız. Poyraz gel karşıya geçelim. Gel sen geriye doğru git de. Ayın parlak oldu. Evet, davetlimiz gelmiş. Evet, davetlimiz. Bizimle paylaşmak istediğin, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Evet var. Düşmanlarımız çok. Aramızda gezen düşmanlar birçok kimseye rahatsızlık veriyor. Bunlarla ilgili bir çalışma yapmamız gerekiyor. Aramızda derken dünyada mı? Tabii ki dünyada. Boş boş gezen, zarar veren ve hiçbir şekilde günah ve sevap bilmeyen düşmanlar. Bunlar bir şekilde cezalanmaları gerekiyor. Bu cezayı sen de verebilirsin. Bizim yapacağımız daha çok şeyler var. Dediğim gibi ayın parlak olduğu zaman mezrada büyük bir buluşma yapacağız. Bak şu anki söylediği şeyler çok tuhaftı ya. Boş boş işler yapanlar kendi şeylerinden bahsediyor. Aynen. Kendi türlerinden, kendisi gibilerinden bahsediyor. Kötü olanlardan bahsediyor. Boş işler. Boş işler yapan adamlar, kim olursa olsun boş işi yapan, yani yaratık olsun, insan olsun, boş şeylerin peşinden kim koşuyorsa ömrünü heba ediyordur. Hiç doğru düzgün bir iş yok mu yani? Boş işler peşinde bir insana sıkıntı verme. Bir insan, bizim insanlarımızın arasından yok mu? O onu dolandırıyor, o onun parasını çalıyor. Ya Allah'tan korkun ya. Yarın öldükten sonra nasıl hesap vereceksin? Onu dolandırıyor, bunu dolandırıyor. Boş boş işler. Onu dolandırıyor, bunu dolandırıyor değil. Bundan yıllar önce benim bir arabamı çaldılar. Sahte kimlikle sattılar. Hem de noterde sattılar bakın. Halen arabayı alamadım biliyor musunuz? Yeni bir mahkeme, yeni bir dava açmam gerekiyormuş. İş uzadı da uzadı. Uzadı da uzadı. Eline ne geçti? Ne geçti? Hadi en fazla ne kadar para olabilir? Ne kadar yiyebilirsin o parayı? Yani ne kadar yiyebilirsin? Ya tamam, bir çanta para olsun. O bir çanta para sana ne kadar gidecek? Ama ne oldu? Kul hakkına giriyorsun. Ahiretini yakıyorsun. İlla bir yerden çıkıyor. Yani Rabbim bir yerden çıkarıyor. Onun ya evladından çıkıyor ya kendisinden çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor ondan. Ya da ahirette cezasını çekiyor. Poyraz. Şu an o kadar sakin ki davet. Davet o kadar sakin ki ne bir ağırlık var ne bir şey var. Ağırlığını hissediyorum ama kötü bir şey yok. Negatif bir durum yok. Gelsene. Negatif bir durum yok. Sence de öyle değil mi? Evet, öyle. Görebiliyor musun? Hayır. Bayağı bir şey oldu çünkü enerji kaybetti. Oradan buraya bakalım. Bayağı bir zaman geçti ya, enerji kaybetti. Enerji kaybederse böyle olur. 44, inan ki var ya, harbiden özlemişim. Düğümlü kitabın davetlerini özlemişim. Harbiden özlemişim yani şöyle. Şimdi devamlı şey geliyordu bize. Her zaman verimli bir davet oluyordu. Bize verdikleri şeyler, söyledikleri şeyler, güzel şeyler oluyordu.
Görebiliyor musun? Hayır. Göremiyorsun. Hiç ne bir ağırlık, hiçbir ağırlığı yok. Ama mezada ne yaşayacağız hiç bilmiyorum. Mezada nasıl bir tehlike atlatacağız onu da bilmiyorum. Mezada belki büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Bilemeyeceğiz artık. Ne oldu? Var mı? Ses falan da yok değil mi? Ha, hiçbir şey yok. Cihazda bir şey, oynama falan. La ilahe illallah. Poyraz. Bayağı bir bekledik. Harbi bayağıdır çıkmadı daha değil mi? Evet, orada. Bayağıdır çıkmadı. 45. davette ne olacak acaba? 45. davetli acaba nasıl çıkacak? Ne yapacak? Nasıl gelecek? Acaba onda nasıl bir sıkıntı yaşayacağız? Şöyle geldiği zaman zaten haberim oluyor. Görüyor musun? Herhangi. Yok. Ömer abi görünmüyor. Neyse sen gene de gözün orada olsun. Çıktığı zaman söyle ben o tarafı görmüyorum. Mezar'a gideceğiz. Şöyle ayın parlak olduğu bir gün. Ayın parlak bugün ayın kaçı? Bugün ayın 22'si mi? Bugün ayın kaçı ya? Davetler geç geldiği için. Ayın parlak olduğu bir gün mezar'a gireceğiz. Tabi bundan önce 45. davette gelebilir. 45. daveti yapabiliriz. Artık düğümlü kitabın davetlerine devam edip ayın parlak olduğu zaman geldiği zaman mezar'a gidip 44. davetliyle görüşebiliriz. Önemli bir görüşme olacak. Hem de çok önemli. Orada İbn Karuf'la da bir buluşma olacak. İbn Karuf'la da bir buluşma olacak. Çok iyi olur hem de. Poyraz. Bakalım oradan buraya bakalım. Nasıl? Bir şey yok Ömer abi görünmüyor. Allah Allah. Nerede? Gel. Bence şöyle yapalım. Ben tekrardan bir bireysel davette bu 44. davetliyle bir görüşeceğim. Görüştükten sonra, davetten sonra mezanayı bir kararlaştıracağız. Ondan sonra mezanın şeyi tamamlanacak. 44. davetlerin gelme sebebi ve yaptıkları tamamlanacak. Biz sonrasında artık bu davetten sonra hangi davet gelir bilmiyorum. 45. davetli de gelebilir. Başka bir şey de olabilir hiç bilmiyorum. Çünkü şimdi erkenden şöyle demek olamaz. Mesela bir dahaki davette 45. yapacağız. Ama bir bakıyorsun farklı bir şey çıkıyor. Bir bakıyorsun değişik bir şey çıkıyor. Çünkü bireysel davetlerde farklı bir şey de çıkabiliyor. Bir haber geliyor. Farklı bir davet de olabiliyor. Boyut daveti de olabilir. Bir şekilde artık irtibat halinde olup video ona göre gelecek. Şimdi daveti kapatacağım. Bireysel daveti açacağım ve mezzayı görüşeceğim. Mezzayı bir şekilde sağlama alacağım. Ondan sonra mezzaya gidiş videosu %100 olabilir ihtimaliyle bakıyorum. Şey yapalım o zaman daveti kapatalım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.